Herkese merhaba, dikiş sınıfından. Ne zamandır sizinle sohbet videosu çekemiyorduk biliyorsunuz. Bu çok uzun zamandan sonra, belki 4-5 ay zamandan sonra çekeceğimiz ilk sohbet videosu ve dikiş sohbetleri yapacağımız, soru cevap sohbetleri yapacağımız videomuzun da ilk serisinin ilk videosu. Biraz size kanalımdan bahsetmek istiyorum ama onun öncesinde de özellikle dikişe başlayanlara tavsiyeler başlığı altında 3 tane videom var biliyorsunuz. Eğer dikişe yeni başladıysanız onları mutlaka izlemenizi öneriyorum. Çok özür diliyorum. Çok sıcak var bugün. Sesleri kesmek için de kapıyı pencereyi kapatmak zorunda kaldım. Artık yüzüm parlarsa kusura bakmayın. Çünkü makyözüm yok. Gelip beni pudralasın. Her neyse o 3 tane dikişe yeni başlayanlar tavsiyeler videom var. Onu izleyebilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımı nasıl başladığını ve nasıl büyüttüğümü anlattığım bir videom var. Ben 2021 Eylül ayında açmıştım hesabımı. Şimdi Ağustos'tayız. Yaklaşık 11 ay oldu. 11 ayda da çok şükür Allah'ıma ki 102.000 takipçiye ulaştım. Bu da beni çok mutlu ediyor. Sizler sayesinde oldu. Sizlerin desteğiyle oldu. Kursiyerlerimin emeğiyle oldu. Hepimizin emeğiyle oldu ama sağ olun, var olun. Orada da işler gayet yolunda gidiyor. Çok mutluyum. Eğer bu tür videoların devamı gelsin istiyorsanız, eğitim videolarımın devamı gelsin istiyorsanız ki eğitim videolarım çok fazla, geçmiş gönderilerime bakabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi, bildirimlerimi açmayı ve videolarımı izlemeyi lütfen unutmayınız. Şu an videoyu kesip başka bir gün de devam edebilirim aslında. Çünkü çok sıcaklıyorum ve yüzüm parlıyor diye düşünüyorum. Şöyle müsaadenizle bir terimi sileyim. Biraz da kanalım hakkında bilgi vermek istiyorum size. Benim kanalım Dikiş Sınıfı kanalım. Hepiniz hoş geldiniz. Dikişle ilgili, kalıp bilgisiyle ilgili, modelistlikle ilgili eğitim videoları verdiğim bir kanal bu. Gerek derslerimden gerekse kendi bilgilerimden faydalanabileceğiniz, özellikle biraz da uzun uzun anlattığım ama hiçbir ayrıntıyı atlamadan anlatmaya çalıştığım videolar çekiyorum. Geçmiş takipçilerim bilirler. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz ve beni ilk kez izliyorsanız geçmiş videolarıma da tekrar söylüyorum, göz atmanızı öneririm. Özellikle dikişte acemiyseniz, yeni başladıysanız, gönül verdiyseniz bu işe ve severek yapıyorsanız lütfen ama lütfen videolarımı izleyin. Özellikle sondan başa doğru gelmenizi öneriyorum. Çünkü geçen sene sıfırdan başlayanlarla bir kurs açmıştım. Özellikle onlarla ilgili, onlarla birlikte çektiğim videoları geçmişte çok paylaştım. Şimdi Eylül ayında Allah izin verirse gene giyim üretiminde temel işlemler dediğimiz sıfırdan başlayanlarla bir kurs daha açacağız. Onlarla işte kumaşın enini boyunu bulmayı, kumaşı nasıl tanıyacağımızı, hangi kumaşlarla neler dikeceğimizi, teyel çeşitleri, makineye ip takma gibi dikişin, giyimin, moda tasarımının emekleme dönemi dediğimiz kursunu açacağım ve onlarla da ilgili inşallah birçok video çekeceğim sizler için. Kanalımdan da bahsettim size. Şimdi biraz bu videoda neler yapacağız onlardan bahsedeyim izninizle. Evet, şunu anlıyorum ki insan sohbet videosu çekmeye ara verince biraz tutuluyormuş kamera karşısında. Değişik de bir heyecan var. Aslında çok da alışkınım ben kamera karşısında konuşmaya ve topluluk karşısında konuşmaya ama az önceki başlangıç videomu kesmiştim ve şöyle bir göz attım nasıl olmuş diye. Bayağı bir heyecanlandığımı ve sesimin titrediğini de fark ettim. Şöyle bir kahve içtim ve yeniden geldim. Karşınızdayım, huzurlarınızdayım. Şimdi dikiş sohbetleri videolarımızda biz her videomuza 5 soru 5 cevap alacağız. En çok bana sorulan sorular, DM'den mesajlardan gelen, gönderilerimin altına yazılan, ben bir hikaye paylaştığım zaman veya bir YouTube videosu paylaştığım zaman onunla ilgili en çok soru aldığım soruları derledim. Çok fazla soru var. Bir videoya asla sığmayacak kadar çok soru var. O yüzden 4-5 video gibi seri olarak yapmayı düşünüyorum. Her videoya da 5 soru sığdırmayı inşallah düşünüyorum. Kanalı açtığımdan beri veya işte öğretmenlik hayatıma başladığımdan beri en fazla ama en fazla aldığım sorulardan bir tanesi, birinci sırada at koşturan soru: hocam hangi dikiş makinesini almamı önerirsiniz?
Bu soru beni benden alıyor hanımlar ve beyler. Bu soru beni öldürüyor. Çünkü asla yanlış anlamayın, yani sıkıldığım için söylemiyorum ama bununla ilgili çok fazla açıklama yaptım. Bununla ilgili canlı yayın açtım. Bununla ilgili çok fazla detaydan bahsetmiş olmama rağmen gene de maalesef ben bu videonun sonunda da bana sorulacağını biliyorum ve düşünüyorum. Hangi dikiş makinesini almalıyım? En kısa ve özet şunu söyleyebilirim. Bu sorunun muhatabı bir giyim öğretmeni veya dikiş öğretmeni, dikiş diken işte bir modacı değil. Çünkü bizler sadece kendimizin olan makineleri kullanıyoruz. Ama şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Paran hangisine yetiyorsa en iyi makineyi al. Puffunkini al, Singer'inkini al, Janome al, Brother al, Juki al ama en iyisini al. Yani 15-20 bin liraya da makine var. 1500 liraya da bir makine var. Makinenin özellikleri arttıkça, makinenin işte elektronik mi, mekanik mi olup olmadığı değiştikçe, iyilik ayarları, esnek dikiş ayarları değiştikçe makinenin özellikleri ve dolayısıyla da fiyatı artar. Siz ilk önce bu soruyu sormadan önceki, tekrar ediyorum, bir öğretmene veya dikişle ilgilenen birine sormak yerine makine satışı yapan, makine servisi yapan, bu işten para kazanan ve mesleği bu olan insanlara sormalısınız. Onlardan tavsiye almalısınız ve makinalarınızı o kişilerden almanız gerekiyor. Yani bir kişiye işte tutup da Trendyol'dan oradan buradan linkleri alıp işte şunu mu alsam. Şimdi adamın veya kadının bir dikiş makinesi satan dükkanı var. Bu işten para kazanıyor. İnternet satışı var. Yüz yüze satışı var. Siz ona başkalarının makinelerini alıp ben bunlardan hangisini alayım diye sorarsanız bu çok yanlış olur. Bununla ilgili birkaç video izlemiştim ve gerçekten çok haklılardı bence de. Şuna benziyor aynı. Siz dışarıya parayla dikiş dikiyorsunuz. Müşterileriniz var. Geliyor bir tane hanım size diyor ki işte Ayşe Hanım'ın diktiği bu, Fatma Hanım'ın diktiği bu, şunun diktiği bu. Bunları şu kadara satıyor. Sizce bunlardan hangisinin dikişi en düzgün, hangisini satın almalıyım gibi bir soruyla karşılaştığınızı düşünün. Dolayısıyla bunu yapacağınız zaman araştırmanızı iyi yapın. Araştırmanızı iyi yapın derken de önceliklerinizi iyi belirleyin. Bakın bu konuyla ilgili saatlerce konuşabilirim. 5 tane video çekebilirim. Gerçekten bu konuda ben ve benim gibi bu işi yapan dikiş sayfaları son derece dertliyiz. Sizleri de anlıyorum. Bir bilene sormak istiyorsunuz. Evet, bizler çok iyi dikişler biliyor ve dikiyor olabiliriz. Ancak bütün makineleri tanımamıza imkan yok. Çünkü bir sanayi sektöründe kullanılan sanayi dikiş makineleri var. Bir de ev dikiş makineleri var. Ev tipi dediğimiz makineler var. Sadece mesela bazen şunu diyebilirsiniz. Ya bana bir şey yapmasın, işte düz dikiş diksin, overlock'um da yok, zikzak yapsın, penye de dikse güzel olur aslında, bir iki tane de süs dikiş olsa. Ondan sonra iliği nasıl açsın, tek adım mı açsın, 4 adımda mı açsın? Vallahi bilmiyorum hocam, siz hangisini tavsiye edersiniz? Şimdi ben bana kolay geleni, bana doğru geleni, bana pratik geleni tavsiye ederim. Ben tek adımda açanı çok pratik bulmuyorum açıkçası, ama çok memnun olan da var. Çok öneren de var. Makineden makineye bunu çok güzel yapan makineler de var. Kaldı ki bu da aynı böyle hani evimize aldığımız elektronik eşyalar gibi düşünün. İşte aynı senenin aynı model üretimi bir buzdolabı alırsınız komşunuzla veya eltinizle, görümcenizle birlikte. Onun makinesinde hiçbir sorun yokken, tıkır tıkır işliyorken, 20 yıl kullanmışken sizinki aldığınızdan beri sorun çıkaran bir buzdolabı olabilir. Dikiş makinelerinin de öyle, diğer bütün elektronik eşyalarınız gibi, beyaz eşyalarınız gibi düşünün. Biraz da şansla ilgisi var. Evet, anlıyorum, pahalı, her zaman alınan bir şey değil. Alındığı zaman uzun ömürlü olsun istiyorsunuz. Alındığı zaman bütün işlerimizi görsün istiyorsunuz ama kalite yükseldikçe maalesef fiyat da yükseliyor. Benim de gönlümde yatan aslanlar var. Benim de çok sevdiğim makineler var. Alabiliyor muyum şu an için? Alamıyorum. Bizim mesela atölyemizde şu an değişecek inşallah. Ev tipi Singer'in en basit, en az özelliğine sahip olan, yıllardır kullanılan, defalarca kömürü biten makineleri kullanıyoruz. Birkaç işte zorlansak da
koskoca kursu götürüyor. Yani günde 15 kişiyi çekiyor. 15 kişinin dikişini dikiyor. Arada evet error veriyor mu? Arada böyle yeter bırak beni artık diyor makinelerimiz diyor. Evet. Sizin biraz o makineyi kullanmayla da ilgisi var. Şimdi konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Ama dikiş makinesi almayı düşünüyorsanız dediğim gibi birinci olarak kendi önceliklerinizi iyi belirleyin. Evde kendinize, çoluğunuza, çocuğunuza mı dikeceksiniz? Bu işin ticaretini mi yapacaksınız? Dışarıya mı dikiş dikeceksiniz? Dışarıya dikiş dikecekseniz ve bu işten para kazanmayı düşünüyorsanız, dikiş bilginiz de iyiyse tabii ki ben size bir sanayi makinesi ve sanayi overlock almanızı öneririm. Ben de isterim evimin bir köşesinde olsunlar yani. Ama böyle bir durumunuz yoksa sadece hobi olarak yapıyorsanız, sadece evde çoluğunuza, çocuğunuza, yakın arkadaşlarınıza dikmeyi düşünüyorsanız bir ev tipi mekanik bir makinede işinizi rahatlıkla görecektir. Diyelim ki gene ama esnek dikiş yapsın yani. Benim atölyedeki makinelerim esnek dikiş yapmıyor. Biz ne yapıyoruz? En küçük ayarda zikzak dikişiyle işi çözmeye çalışıyoruz. Çok güzel lastik dikmiyor bir sanayi makinesi gibi veya overlock'umuz sanayi makinelerinin overlockları gibi cırt 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 lastiği geçirmiyor. Şimdi tekstil sektöründe olanlar benim ne demek istediğimi anlayacaklardır. Çünkü dönem dönem biz kurumuzda ustalık sınavlarını da yapıyoruz ve hazır giyim sektöründen gelen ve ustalık sınavına girecek olan beyler ve hanımlar geldikleri zaman bizim makinelerin başında ağlıyorlar. Yani haklı olarak o kadar güzel makineler ve gelişmiş makinelerle çalışıyorlar ki benim makinenin motoruna bastığı zaman makine uçmak istiyor. Yani öyle bir basıyor, öyle bir makineyi kullanıyor ki makine onun elinden kaçıyor. Şimdi onun bir suçu yok. Bizim de bir suçumuz yok. O ona alışmış. Yani neyle öğrendiyseniz, neyle alıştıysanız, neyle rahat edecekseniz o makineyi almanızı öneriyorum. Ve hala daha bakın 10 dakikadır yaklaşık bu konuyla ilgili konuşmama rağmen konuyu eksik bıraktığımı düşünüyorum. İşte tam devir mi olsun, yarım devir mi olsun, tam devir ne demek, yarım devir ne demek onu öğrenin. İşte servis mesela diyelim ki Antalya'da yaşıyorsunuz, diyelim ki Sinop'ta yaşıyorsunuz. Singer marka bir makine almayı düşünüyorsunuz. Hemen onun sizin yakın çevrenizde servisi var mı, teknik servisi var mı, yetkili servis var mı, makinenizin başına bir şey geldiği zaman onu İstanbul'a, Ankara'ya falan göndermek zorunda kalmayın. Veya bir ilçede oturuyorsanız il merkezine göndermek zorunda kalmayın. Yani birçok makinenin teknik servisi birçok yerde var. Bulunduğunuz çevreye en yakın teknik servis hangisi ise ilk önce yakın çevreden o makinenin özelliklerini araştırmaya ve almaya gayret edin. İstanbul'da veya büyük şehirlerde yaşayanlar için böyle bir sıkıntı yok. İstedikleri hani makinenin teknik servisini rahatlıkla falan bulabiliyorlar. Ama küçük yerlerde yaşayanlar için teknik servis ve yedek parça bulunabilirlik de önemli. Yedek parçayı biz internetten de rahatlıkla buluyoruz. Ama bazen makinelerimizin servise gitmesi gerekiyor. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Notlar keşke alsaydım bununla ilgili. Gene şunu söyleyeyim. İpini nasıl sarıyor? İşte ip takması sizin mesela ben meslek hayatım boyunca dönem dönem atölyelerimde işte meslek lisesine çalışırken sanayi makinalarıyla çalıştım. İşte başka yerlerde çalışırken ev tipi makinalarla çalıştım. Başka bir yerde elektronik düz dikiş makineleri vardı sınıfımda ve her makineye alışırken her yeni bir şehre taşınmış gibi hissediyorsunuz. Bir başkasının arabasını kullanmak gibi, bir başka arabanın direksiyonuna oturmak gibi oluyor. Mesela sanayi makinelerine o kadar çok alışmıştım ki ev tipi makinelere geçtiğim zaman yıllar sonra makineyi durduracağımda veya sağlamlaştıracağımda biliyorsunuz sanayi makinelerine şöyle bacakla yandan pedala basmanız gerekir. Sürekli bacağım havaya kalkıyordu ve sağa doğru gidiyordu böyle. Hala daha bazen oluyor. Yıllar oldu artık sanayi makinesi yok benim atölyemde ama hala daha bazen o makine yapmak için baskı ayağını kaldırmak için bacağım yana açılıyor yani öyle bir refleks oluşmuş bende. Veya işte sürekli ev tipinde çalışanlar sanayi makinesine oturduklarında veya elektronik hız ayarı yapılamayan bir makineye oturduğunda çok hızlı gelebiliyor. Kendi önceliklerinizi belirleyip illa da ben böyle bir soru soracağım diyorsanız eğer bunu yapıyorsanız önceliklerinizi belirleyin ve kime soracaksanız ev tipi istiyorum işte düz dikiş zikzak yapsın 4 adımda dikiş ilik açsın istiyorum.
İşte elektronik olsun istiyorum, elektronik olmasın istiyorum, uygun fiyatlı istiyorum. Fiyat benim için önemli değil. Çok iyi bir makine, çok iyi özellikleri olan bir makine istiyorum diye sorun. Yani direkt şunu çok sormanızı önermiyorum. Gerçekten çok zor bir soru ve bunun cevabı size haksızlık oluyor. Yani hocam hangi dikiş makinesini almalıyım? Ben ne söylersem söyleyeyim size haksızlık etmiş olurum. Çünkü doğru bir şey söylemiş olmam. Umuyorum ne demek istediğimi anlamışsınızdır. 5 soru 5 cevap dedik ama ben şu an korkuyorum. Video çok uzamaya başladı. Diğer sorulara yani bunu 3 soru 3 cevaba da çevirir miyim? Şu an bilemiyorum. İkinci soruya geçiyorum. İkinci soruyu biraz daha hızlı anlatacağım. Şu soru çok geliyor. Bu arada ikinci soruya geçmeden önce bunların haricinde yani bu soruların haricinde sormak istediğiniz başka bir videomda konusunu geçirmemi istediğiniz sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Hepsini tek tek okuyorum. Emin olabilirsiniz ve biliyorsunuz ki cevaplarım bir sonraki videonun konusunda hep beraber belirlemiş oluruz. Böylece de hem sizin de bir katkınız olur, benim için de güzel bir arşiv oluşmuş olur, güzel bir hatıra olur. İkinci soruya gelince hocam eğitim almalı mıyım? Ben dikiş dikmeyi bilmiyorum ya da işte evde ufak tefek bir şeyler dikiyorum. Dikiş dikmek için eğitim almalı mıyım? Dikişe yeni başlayanlara öneriler videolarımda çok uzun uzun anlattım. Evet, eğitim şart. Eğitim şart yani mutlaka yüz yüze veya online eğitim almalısınız. Ben daha önceki de bahsettim birçok kez. Gene soranlara söyleyebilirim. Instagram'dan da bana yazabilirsiniz. Online ders veren kişiler var. Yüz yüze eğitim veren kişiler var. Onlardan eğitim alabilirsiniz. Halk eğitim merkezlerine mutlaka başvurabilirsiniz ki şimdi Eylül ayı gelmek üzere ve Eylül'ün 12'si gibi okullar açıldığında halk eğitimlerdeki bütün kurslar da açılacak. İSMEK'lerdeki kurslar da açılacak hanımlar. Storylerimde de söyledim. Başvuru yapmanız gerekiyor. Gidebiliyorsanız mutlaka yüz yüze eğitimlere gidin. Ama küçük çocuğunuz vardır, çalışıyorsunuzdur, çalışma saatleriniz uymuyordur, gidebilecek durumda değilsinizdir. O saatlere uygunluğunuz yoktur. O zaman online eğitimi öneriyorum ama mutlaka bir küçük böyle eğitim almanızı öneriyorum mutlaka. YouTube'da güzel bir öğretmen, Instagram'da güzel bir öğretmen. Bundan emin olabilirsiniz. Çok bol bol video izleyin. Yani şu da oluyor bazen işte bir soru geliyor. Hocam işte kimono kalıbı anlatmıştık. Kimono nasıl kalıbı çıkarılır ve nasıl dikilir? Ona çok şöyle bir soru geldi mesela. Hocam ben bu kimono kalıbını nasıl büyütebilirim? Şimdi soruyorum. Siz kalıp büyütmeyi biliyor musunuz? Yani kalıp serileme kurallarını biliyor musunuz? Hayır hiç yapmadım. Tişört büyüttünüz mü? Hayır hiç. Etek büyüttüm ama o zaman kimonoyu da büyütemezsiniz. Yani böyle bir şey gibi düşünmeyin. Böyle hop balıklama atlayıp böyle belli bir basamaklara göre gitmeden bir şey hemen öyle öğrenemezsiniz. Mesela dikişle ilgili soru sorduğum zaman ben gene Instagram'dan işte ne öğretmemi istersiniz? Size ne anlatmamı istersiniz? Diyor ki mesela bana abiye elbise dikmeyi anlatır mısınız? Yani onun videosunu çeker misiniz? Elbette ki çekerim ama siz tişört dikmeden, siz basit bir eşofman dikmeden, bisiklet yakayı bilmeden, kol takmadan, kolay ve basit kumaşlarla çalışıp basamak basamak ilerlemeden veya bir düzdar etek kalıbının açılımını yapmadan, şablonlarını çizmeden, büyütmesini, küçültmesini yapmadan direkt kimono, işte trench coat veya işte ne bileyim kaban manto büyütmesi, küçültmesi yapamazsınız. Çünkü serileme dediğimiz olayda yani ders konusudur, başlı başına bir ünitedir. Sıçrama oranları var, sıçrama yönleri var, onun belli bir kuralları var. Yakada ayrı pay verilir, kolda ayrı pay verilir. Eğitimini bu yüzden biraz almanız gerekiyor. Hiç yapamıyorsanız mesela işte gene YouTube var, gene Google var. Yazın ne öğrenmek istiyorsun? Fermuar takımı. Hemen yaz. Fermuar nasıl takılır? Gizli fermuar nasıl takılır? Yüzlerce video var. Yani sadece benim yok. Ben zaten yeni başladım yani. Ben bir yıldır buradayım. Benden önce insanlar neler paylaşmışlar. Çok güzel videolar var. Ben kendi tekniğimi, kendi taktiğimi, kendi öğretmenliğimi paylaşıyorum. Benimle birlikte ve benden sonra da başlayanlar da var. Çok güzel genç insanlar var. Yeni son model, son tekniklerle anlatanlar. Ben biraz daha böyle klasik, haute couture, tasarım konularında
güzel anlattığımı ve öğrettiğimi düşünüyorum. Çünkü kendi eğitimim ve eğitmenliğim bu yönde. Çok fazla penye kumaşlarla, spor giyimle, şunla buna çok fazla işim yok açıkçası. Dikmiyor muyuz? Dikiyoruz. Diktirmiyor muyuz? Diktiriyoruz ama sorarsanız şu son dikmiş olduğum elbise gibi elbiseleri tasarlamayı ve dikmeyi seviyorum. Bakın şu elbiseyi de hani videosunu çektim, şöyle gösterebilirsem size bir göstereyim ama gerçekten bu çok güzel bir elbise oldu. Bu elbise 40 beden bir elbiseydi ve bunun kalıp videosunda da size çok fazla orada anlattım. Beli bana çok dardı. Yani benim belim geniş, bu kalıbın beli dardı. Orada nasıl genişlettiğimi anlattım. Ama bu sadece bu kalıp için, bu model için geçerli. Her şey için değişir. O yüzden eğitim almanızı öneriyorum. 17 dakika, bir 3-5 dakikada öncesi var. İnşallah gene yarım saati geçmeden bitireceğim videoyu. Bu konuyla da ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına alayım. Gerekirse bir videoda veya bir sonraki videoda eksik bıraktığım bir şey varsa, çünkü 2., 3., 5., 6. serilerini çekeceğim. O videolarıma eklerim eksik bıraktığım yerleri. Şimdiden affola. Diğer de soruda halk eğitim kursları, İSMEK kursları, işte BUSMEK kursları haftada kaç gün? Bunun kesin bir sayısı yok. Kursun içeriğine göre, kursun sayısına, yani ders saatine göre, yoğunluğuna göre, konuların şeyine göre değişir. Mesela haftanın 5 günü ben kurs veriyorum. Kendi kurumumuz için ve kendi kurslarım için konuşuyorum. Benim bu söylediklerimin Bursa'daki veya işte Sivas'taki bir kursla, İstanbul'un başka bir ilçesindeki bir kursla ve kurs içeriğiyle çok bağlantısı olmaz. Hangi kursa ve hangi kuruma başvuracaksanız eğer ona sormanız gerekiyor. Benim kurslarım haftada 5 gün, pazartesi, salı bir grubum var, çarşamba, perşembe bir grubum var, 2'şer gün. Bir de cuma gününe tek grubum var. Onlarla yapmaya çalışıyorum. Mesela pazartesi, salı günkü grubumla açacağım kurs 140 saatlik bir kursken diğeri 300 saatlik bir kurs olabiliyor. Mesela 140 saatlik bir kurs haftada 2 gün işlendiği zaman Kasım ayının ortaları gibi bitiyorken ve ben o kursu bitirip belgelerini verdikten sonra yeni bir kurs açıyorken diğeri Şubat'a kadar devam edebiliyor. Bir kurs açıyorum, haftada mesela 3 gün oluyor, 6 ayda bitiyor. O yüzden bunun belli bir süresi, belli bir zamanı, belli bir saati olmuyor ama genellikle halk eğitimlerdeki kurslar hafta içi 5 gün oluyor. Ya 2'şer gün, ya 1 gün, ya 3 gün olarak yapılıyor. Bazı halk eğitimlerde ve bazı kurs merkezlerinde hafta sonu ve saat 5'ten sonra da kurslar açılabiliyor. Öğretmenlerin uygunluğuna uygun olarak, yani öğretmeni vardır kurumun, öğretmen gönüllüdür, isteklidir. Ben 5'ten sonra kurs açabilirim, gece kursu açabilirim, hafta sonu kursu açabilirim diyorsa ve yeterli sayıda atölye, makina, teçhizat varsa kurum idaresi isteğe göre bu kursları açıyor. Ama bizim kurumumuzda haftada 5 gün 2-2-1 diye gidiyor. Bu 4. sorumuzdu. Geldik 5. soruya. Şimdi 5. sorumuzu söyleyeceğim. Instagram'da son paylaştığım videolardan biriydi. Boyuna esneyen kumaşlarda hocam enine kesebilir miyiz diye. Biraz eksik kalmış bir videoydu o video. İzledikten sonra ben de fark ettim. Şunu demiştim orada. Bir kumaş, şu an elimde de kumaş yok ama şu kağıt üzerinden gösterebilirim. Şurası kumaşımızın boyu. Şurası da eni ise. Normalde enine daha çok esner kumaşımız, boyuna daha az esner ve biz hep düz boy ipliğine göre yerleştiririz değil mi kumaşlarımızı? Çok yanlış video görüyorum. Not düşeyim burada. Gerçekten kumaşlara çok yazık ediyorsunuz. Emeğinize çok yazık ediyorsunuz. Paranıza çok yazık ediyorsunuz. Olmuyor. Saç baş yolduruyorsunuz insana. Gerçekten şunu diyebilirsiniz. Yani sana ne ya, bizim paramız, bizim kumaşımız. Ama dikişi zaten niye öğreniyoruz? Her istediğimizi ucuza mal etmek ve şık olsun diye şey yapmıyor muyuz? Uğraşmıyor muyuz? Benim kesim ve kumaş yerleştirme videolarımı izleyenler bilirler. Yani yarım metre diye bile arttırmak için uğraşırım. O kumaştan hiçbir şey yapmayacaksam bile. Bir de bunu artık böyle bir zevk, bir keyif haline getirdim. En az metrajla, en az fireyle ve atıkla kumaş kesmeyi. Şimdi enine ve boyuna esneyen kumaşlarda da kumaşımız boyuna esniyorsa zaten onu almadan önce mutlaka kumaşınızın esnekliğine bir bakın. Kumaş alırken deyin ki ben bundan ne dikerim?
Ha şunu yapıyorsanız ben bir trench coat dikeceğim ve trench coat kumaşı almaya gidiyorum derseniz zaten direkt trench coat kumaşı alırsınız. Onu ararsınız değil mi? Ama bazen ne yapıyoruz? Pazara, parçacı kumaşlara gidiyoruz. Veya internette çok uygun, Instagram'da kumaş sayfalarından çok uygun kumaşlar görüyoruz değil mi? Bakıyoruz diyoruz ki çok uygun fiyatlı, ben bundan mutlaka bir yerde bir gün bir şey dikerim. O tip alışverişlerinizde de gene kumaşın eninin boyunun esnemesine ve dökümüne bakmak gerekiyor. İşte şöyle bir soru vardı. Boyuna esneyen kumaşlardan asla enine kesmeyin dediniz hocam. Peki biz bu kumaşlardan ne dikebiliriz boyuna esniyorsa? Siz o kumaşlardan vücudu saran streç elbiseler, streç pantolonlar, body'ler, boğazlı kazaklar, işte croplar dikebilirsiniz. Vücudu sarmasını istediğiniz şeylerde de hem enini hem boyuna esneyen kumaşları kullanabilirsiniz. Bununla ilgili de eksik bir şey bırakmak istemiyorum ama o videoyu eğer gidip izlerseniz görürsünüz ki orada kumaşı hem boyuna esnetiyorum hem enine esnetiyorum. Böyle bir kumaşınız varsa bile mutlaka ama mutlaka kumaşın boyundan kesmeniz gerekiyor. Şayet verev kesimli bir kalıbınız varsa, kloş etek gibi, evaze etek gibi, yani verevden kesmek istediğiniz bir şey varsa, kalıptaki düz boy iplik çizgisi, yani şuraya şöyle çok basit bir şey çizeyim. Diyelim ki kalıbımız şu da bizim düz boy iplik çizgimiz, hemen gösteriyorum. Şu düz boy iplik çizgimizin kumaşın tam verevine denk gelmesi gerekiyor. Verev kesimde bile bir kural var. Hiç verev kesim anlatmadım ama mutlaka bir verev kesim videosu da size anlatacağım. Yani nasıl kumaşı boyuna serdiğimizde şuradaki düz boy iplik işaretinin kumaşın kenarına paralel gelmesi gerekiyorsa, verev kesimde de şu düz boy iplik çizgimizin kumaşın tam verevine denk gelmesi gerekiyor. Ancak öyle düzgün bir kumaş kesim yapmış olursunuz. Kumaş yerleştirmesi yapmış olursunuz. Aksi halde ne olur? Yan dikişler döner. Yıkandığı zaman şey olur. İşte ben yapmıştım, olmuştu. Ben bir kere dikmiştim, olmuştu. Şu kumaşım vardı, yapmıştım, olmuştu. Olmuyordur. Yani olmuyor. Ha şunu yapabilirsiniz. Kumaşınız hiç yetmiyordur. Cep kapağı, yaka, işte cep, manşet gibi, apolet gibi şeyleri eninden belki kesebilirsiniz. Bazı kumaşlar oluyor çok sık dokunuşlu, voal kumaşlar falan. Enine de boyuna da esnemez o kumaşlar genellikle ve etek ucu, yani kumaşın aslında düz boy ipliğin olduğu yerde şöyle bir düz su var, güller, müller vardır, öyle tasarlanmıştır. Böyle etek ucuna gelsin diye falan öyle satılır. Onları bile kesme taraftarı değilim ben belki, ama hani öyle bir kumaş geldi, hediye geldi, vardı, sandığınızda vardı, belki kesebilirsiniz. Ama ya da kesin ve kesin bir kere görün. Yani bir şeyi feda edin, bir kalıbınızı, emeğinizi, kumaşınızı ve enine kesin. Yani enine kesin, birkaç kez yıkayıp giyin ve görün, ama kendinize yapın. Başkasına parayla satmayın, başkasının parasına yazık etmeyin. Bu konuyla da ilgili görüşlerinizi çok merak ediyorum. 5 sorumuzun 5'i bitti. Nelerden bahsettik? Hangi dikiş makinesi ki bu yarım saatlik videonun 20 dakikası o hangi dikiş makinesini almalıyım hocam sorusuna gitti. İkincisi eğitim almalı mıyım? Üçüncüsü önce kalıp mı yoksa dikiş mi öğrenmeliyim? Ben bu soruyu atlamışım. Bu soruyu atlamışım. O soru da çok geliyor. Direkt dördüncü soruya geçmişim. Çok özür dilerim. İyi ki notlarıma baktım. Önce kalıp mı öğrenmeliyim hocam? Yoksa dikiş mi öğrenmeliyim? Aslında en güzeli kalıpla dikişi senkronize bir arada öğrenmektir. Ama ya da kalıp eğitimi alıyorsanız zaten kalıp dersi verenler, bizler, online ders veren öğretmenler falan, işte düzler etek kalıbını verir, minyatür dikiş, minyatürünü yaptırır, sonra dikişini diktirir. İşte pantolon kalıbı verir, minyatürünü yaptırır, dikişini diktirir. En doğru öğretim biçimi budur bana göre de, benim öğretim şeklime göre de. Ama böyle bir imkan yoksa, yani online veya yüz yüze kalıp eğitimi alma fırsatınız yoksa şayet, önce biraz dikiş bilgisinin olması gerekiyor. Yani şu yaka oyuntusu neye göre yapılıyor? Kol nedir? Kol nereden nereye takılıyor? Neden belde bu çıt var? Bu çıtla ne yaptık biz? Yani o çıtla ne yaptığınızı bilmeden kalıp üzerine verdiğiniz çıtı anlamanıza çok imkan olmuyor.
O yüzden aslında biraz elinizin dikişe kırık olması gerekiyor. Ondan sonra biraz kalıp eğitimine böyle ısınma turları atmanız gerekiyor diye. Artık son soruyu da atlamışım. Atladığım soruyu da böyle cevap vereyim. İkisi bir arada olması daha iyi olmakla beraber önce dikiş sonra kalıp diyorum. Aksini düşünenler de varsa ki belki de ben yanlış düşündüğümü aslında düşünmüyorum ama belki daha pratik bir yol geliştiren öğretmenlerim, hocalarım, meslektaşlarım varsa da yorumlar kısmına bekliyorum. Asla eleştiri olarak da algılamam. Birbirimize katkı sağlamak olarak algılarım. Bu konuda içiniz rahat olsun. Ben de bunu arada sırada yapıyorum. Yalan yok. Sonra halk eğitim kursları haftada kaç gün kaç saat diye anlattım. Boynu esneyen kumaşı eninden kesebilir miyiz diye anlattıktan sonra bu videomu burada sonlandırırım. Benim video sonlandırmam bile 5 dakika sürüyor. Siz ne diyorsunuz? Ama sabırla dinlediğiniz için, benimle olduğunuz için, sohbetimden keyif aldığınız için çok teşekkür ederim. Çünkü ben ziyadesiyle zevk alıyorum. Şimdi beni bıraksalar ben bir yarım saat daha bu kamerayı kapatmadan konuşabilirim. Ama uzun videolar maalesef çok tadında tuzunda olmuyor. Kısa kısa kesmeye çalışacağım. Ama 5 soru 5 cevabı 3 soru 3 cevapla yapabilirim. Çünkü çok hızlı konuşmak ve anlatmak zorunda kaldım. Serinin ilk videosunun günahı olmaz diyelim. Dediğim gibi geçmiş videolarımdan da izlediklerinizle ilgili yorumlarınızı beklerim. Çok mutlu oluyorum yorum aldığım zaman. Ve bu tip videolarla ilgili önerileri de lütfen yorumlar kısmına yazın. Bu videoda eksik bıraktığım, atladığım bir konu varsa lütfen yazın. Bir sonraki videoda ondan bahsedeceğime söz veriyorum. Sizleri çok seviyorum. Her zamanki gibi dikiş sınıfında kalın, sevgiyle kalın diyorum. Hoşça kalın.